Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı çeşit çeşit pide yapacağız. İlk olarak hamuruyla başlıyoruz. Hamur yoğurma kabımın içerisine 4 su bardağı un ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve ortasını havuz gibi açıyorum. Daha sonra yoğurdukça un ilavesi yapacağım. 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Suyu biraz ısıttım ama kesinlikle el yakmayacak kıvamda. Ilıkken ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bu arada ben bu tarifi 2 ölçü yaptım. Ama tek ölçü yapmak isterseniz aşağıya açıklamalara tarifi tek ölçü olarak da eklerim. Bir pakette kuru maya ekledikten sonra son olarak yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Şimdi artık yoğurmaya başlıyorum. Bu ölçülerle toplamda 9 tane büyük pide çıktı. Ben size dediğim gibi 4-5 tane eğer pide yapmak isterseniz onun ölçüsünü aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hamurum toplamda 9 su bardağı un aldı. Ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatacağım. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Hamur mayalanırken pidelerin iç harçlarını hazırlayacağız. Ben kıymalı ve kuşbaşılı olarak 2 tane farklı harç hazırladım. Bir de kaşarlı yaptım. Siz isterseniz bir tane harçtan da yapabilirsiniz. Kabın içerisinde 200 gram kıyma var. Üzerine bir tane rondodan çekilmiş soğan ekliyorum. Suyuyla birlikte ekledim soğanı. 2 tane sivri biber ekliyorum. Sebzeleri de yine aynı şekilde rondodan çektim. 1 tane kapya biber. 1 tutam kadar maydanoz ekliyorum. Ve son olarak bir tane küçük küçük doğramış olduğum domatesi de ekledim. Şimdi baharatlarını da ekleyeceğim. Baharatları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber kullandım. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Son olarak üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Çok az miktarda. Ve karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Böylelikle kıymalı harcım hazır olmuş oluyor. Şimdi bir de kuşbaşılı pide için etli bir harç hazırlayacağız. Tavanın içerisine öncelikle bir tane küçük küp küp doğranmış soğanı ekliyorum. Bir tane sivri biber. Bir tane de kapya biber ekleyeceğim. İsterseniz hepsini çiğden karıştırıp da yapabilirsiniz ama pide çabuk piştiği için sebzeler biraz diri kalıyor. O yüzden ben genellikle biraz kavurarak yapmayı tercih ediyorum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdirdim ve hafif yumuşayana kadar kavuruyorum. Çok aşırı yumuşamasını beklemeye gerek yok. Zaten fırında da biraz pişeceği için o ilk diriliği gitsin yeterli. Bu kıvama geldikten sonra 200 gram haşlanmış et ekliyorum üzerine. Ben dana eti kullandım. Bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Domates, biber karışık. Bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekledim. Bir tane orta boy domatesi doğradım. Onu da ilave ediyorum. En son tuz ve karabiber ekleyeceğim. Bir kez daha kavurup altını kapatacağım. İstediğiniz farklı baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Etli harç da bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Hamur mayalanırken pidenin yanında servis etmek için 2 tane salata hazırlayacağım. Birincisi çok basit zaten sumaklı soğan. Bir tane mor soğanı bu şekilde doğradım. Üzerine biraz da maydanoz ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı dolusu sumak ekledim. Biraz da limon sıkıyorum. Hepsi bu kadar. Karıştırıp servis tabağına alacağım. Bir de acılı ezme hazırlıyorum. Rondonun içerisine bir tane kapya biber, bir tane sivri biber, bir tane soğan, bir diş sarımsak, bir tane de domatesi koydum. Hepsini pürüzsüz bir kıvama gelene kadar rondoda çekiyorum. Karışımı bir kabın içerisine koydum. Üzerine tuz, pul biber, nane ve bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Salçayı yine domates biber salçası karışık olarak kullandım. Çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Son olarak biraz da nar ekşisi koyarak hepsini karıştırıyorum. Acılı ezmeyi de servis tabağına aldıktan sonra artık pide yapımına geçiyorum. Hamur çok güzel mayalandı, bayağı bir kabardı. Hamur matının üzerine biraz un serptim. Daha sonra hamuru koydum ve parçalara ayırdım. Normalde 8 tane yapacaktım ama 9 tane çıktı. Bayağı büyük oldu. Hamurları bu şekilde yuvarlıyorum. Ve açmaya başlıyorum. Her iki tarafına da un serperseniz açarken çok rahatlık olur, yapışmaz. Yağlı kağıtları bu şekilde kesmiştim. Hamuru açtıktan sonra artık yağlı kağıdın üzerine alıyorum. İsterseniz direkt olarak yağlı kağıdın üzerinde açabilirsiniz ama un serpilmiş tezgahta açmak benim için daha kolay oluyor. O yüzden ben böyle yapıyorum. Kıymalı harçtan pideye ekliyorum. Kenarlarda biraz boşluk kalacak şekilde harcı hamurun üzerine yayıyorum. Ve kapatmaya başlıyorum. Kenarlardan iç kısma doğru kapatıyorum. Uç kısımlarını birleştiriyorum. Kenar kısımlarını biraz bastırırsanız iyi olur. Eğer çok gevşek bırakırsanız, daha doğrusu bastırmazsanız eğer pişerken açılma yapabiliyor. O yüzden kenarları bastırırsanız çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde zaten hemen kalkıyor. Yağlı kağıt serdiğimiz için fırın tepsisine koyuyorum. Şimdi diğer hamurumu açıyorum. Açtıktan sonra yine yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Kuşbaşılı harçtan koyuyorum. Ve kapatıyorum. Bunu da kaşarlı yapıyorum. Hamuru açtıktan sonra üzerine bolca kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Peynirli de yapabilirsiniz ya da yumurtalı da çok güzel olur.
Bunu da sucuklu kaşarlı olacak şekilde yaptım. Alt kısmına kaşar, üstüne de sucuk dilimleri yerleştirdim. Hafifçe bastırarak kapatıyorum. Bunu da kıymalı kaşarlı yaptım. Hamurlar bitene kadar bu şekilde açarak yapıyorum. Bu da kuşbaşılı kaşarlı oldu. Hepsi birbirinden güzel oldu. Gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye ederim size de bu tarifi. Pideleri hazırladıktan sonra 250 derece önceden ısıtılmış fanlı fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişireceğim. Ama her fırın farklı tabii ki, kontrollü pişirin. Benim fırınım hızlı pişirdiği için 10 dakika sürdü. Ama hamur ince olduğu için zaten kısa sürede pişecektir. Bir tepsiye 2 tane sığıyor. Ama dediğim gibi çabuk piştiği için hiç gözünüz korkmasın. Pişmiş halleri bu şekilde. Hemen bütün tepsileri size göstereceğim şimdi. Son olarak bir de servis esnasında mutlaka pidelerin kenarlarına bu şekilde tereyağı sürüyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Sizin de sürmenizi tavsiye ederim. Ve bütün pidelerimin bitmiş hali bu şekilde. Ev yapımı çok lezzetli pideler hazırladık. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.